Osmanlı İmparatorluğu. Savaş meydanındaki zaferlerinin yanı sıra askeri lojistik alanında da üstün başarılar elde etti. Savaş sanatında olduğu kadar askerlerini güçlü ve sağlıklı tutmak için geliştirdiği beslenme sistemleriyle de rakiplerinden ayrılıyordu. Sefer mutfağı. Bu organizasyonun kalbi niteliğindeydi. Peki, Osmanlı ordusu binlerce askeri nasıl doyurdu? Hangi stratejilerle lojistik üstünlüğünü korudu? Gelin, bu sistemin detaylarını birlikte inceleyelim. Osmanlı ordusunun lojistik sistemi, baş defterdar ve ordu ketüdası gibi üst düzey yöneticiler tarafından planlanır. Mirahur evvel ve mutfak emini gibi yetkililer tarafından denetlenirdi. Lojistik süreçlerinin en önemli kısmı olan erzak temini ve dağıtımı ise ordukiler ketüdası tarafından yönetilirdi. Bu birimler, ordunun ilerleyişi boyunca ihtiyaçların eksiksiz karşılanmasını sağlamak için düzenli olarak keşifler yaparak lojistik noktaları belirlerdi. Her büyük sefer titizlikle planlanırdı. Güzergah, erzak tedariki, askerlerin ihtiyaçları, hiçbir detay gözden kaçmazdı. Osmanlı ordusunun bir farkı vardı. Geçtiği yerleri yağmalamazdı. Aksine gittiği her bölgeye bereket getirirdi. Halk Osmanlı'yı sevinçle karşılar. Askerlerin geçişi ticareti canlandırırdı. Düşman orduları açlıkla ve düzensizlikle boğuşurken Osmanlı askerleri güçlenerek yollarına devam ediyordu. Kamp alanları hem güvenlik hem de lojistik açıdan stratejik noktalara kurulurdu. Osmanlı ordusu bir konumda uzun süre konaklayacaksa büyük çaplı mutfak çadırları kurardı. Bu mutfaklarda yemekler hazırlanırken fırınlarda ekmek üretimi sürekli devam ederdi. Askerlerin ekmek ihtiyacını karşılamak için sefer sırasında hareketli taş fırınlar dahi kullanılmıştır. Mutfağın güvenliği büyük önem taşırdı. Kamp mutfakları genellikle su kaynaklarına yakın, saldırıya açık olmayan, savunması kolay bölgelerde konuşlandırılırdı. Beklenmedik saldırılara karşı Yeniçerilerden oluşan özel koruma birimleri nöbet tutardı. Ayrıca erzak depoları kilitli tutularak kontrol edilirdi. Osmanlı askerlerinin beslenme düzeni yüksek protein ve karbonhidrat içeren bir diyetle şekillenmişti. En yaygın tüketilen yemekler arasında şunlar bulunurdu: buğday çorbası ve arpa lapası. Uzun süre tok tutan tahıllar içerirdi. Etli yahni ve pastırma. Kas gücünü artıran protein kaynaklarıydı. Baklagiller, nohut, mercimek gibi besinler uzun yürüyüşlerde enerjiyi koruyordu. Zeytin, peynir, kuru meyveler. Vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayan sağlıklı gıdalardı. Taze ekmek ve pide günlük tüketim için düzenli olarak üretilirdi. Sefer sırasında sıcak yemek pişirmenin zor olduğu dönemlerde askerler kurutulmuş etler ve sert peksimetler tüketerek enerji ihtiyaçlarını karşılardı. Bu yiyecekler uzun süre dayanıklı olması nedeniyle özellikle uzun mesafeli yürüyüşlerde kullanılırdı. Lojistik ve tedarik zinciri tahıl depoları belirli aralıklarla kurulmuş ve büyük seferlerden önce dolu tutulmuştu. Stratejik olarak seferin planlama aşamasında uygun noktalara keşiflerle depolar kuruluyor. Bu sayede ordunun ilerleyişi boyunca düzenli erzak tedariki sağlanıyordu. Erzak kervanları sürekli olarak orduya un, et, baharat ve yağ taşımaktaydı. Bu kervanlar genellikle Osmanlı'nın büyük tahıl üretim merkezleri olan Edirne, Bursa ve Konya gibi şehirlerden yola çıkar. Seferin güzergahındaki ana menzil noktalarına doğru ilerlerdi. Büyük seferlerde günlük 50-100 ton tahıl, 20-30 ton et ve yüzlerce okka yağ taşınarak ordunun temel ihtiyaçları karşılanırdı. Kervanlar belirlenen güzergah boyunca güvenli noktalarda konaklayarak tedarik zincirinin sürekliliğini sağlardı. Yiyecekler uygun olması durumunda nehirler üzerinden kayıkla kamp alanlarına taşınırdı. Ayrıca yol üzerindeki yerel pazarlar ve üretim merkezlerinden ek tedarik yapılarak kaynakların verimli kullanılması hedeflenirdi. Savaş günlerinde Osmanlı ordusunda yemek yapımı normal sefer mutfağı düzenine kıyasla daha hızlı, pratik ve dayanıklı besinler üzerine kuruluydu. Osmanlı ordusunun en büyük avantajlarından biri, savaş esnasında bile askerlerini düzenli ve besleyici gıdalarla doyurabilmesiydi. İşte savaş günlerinde yemek yapımının ana unsurları: hızlı ve pratik yemekler, kurutulmuş et, pastırma, kavurma,
peksimet ve kuru yemişler. Kazan yemekleri ve büyük pişirme üniteleri. Savaşın yoğun olmadığı ancak askerlerin hazır beklediği günlerde seyyar mutfaklar hala işliyordu. Ateş kullanımı ve mobil pişirme. Özellikle ileri mevzilerde askerler küçük taşınabilir ocaklar kullanarak çabuk pişen yemekler yapabiliyordu. Acil durum yiyecekleri. Karaağaç diye bilinen un, su karışımı lapa. Motivasyon amaçlı yemekler. Zafer sonrası ziyafet. Osmanlı sefer mutfağı, lojistik ve beslenme organizasyonunun zirvesini temsil ediyordu. Yalnızca savaşları kazanmalarına değil, askerlerini sağlıklı ve güçlü tutmalarına da yardımcı oldu. Bu belgeselde Osmanlı'nın üstün askeri lojistik sistemlerini ve sefer mutfağının detaylarını inceledik. Tarih boyunca en iyi organize olmuş ordulardan biri olan Osmanlı'nın, savaşın yalnızca kılıç ve kalkanla değil, akılcı planlamayla kazanıldığını nasıl gösterdiğine şahit olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.